Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün en güçlü 10 Naruto Shippuden karakteriyle karşınızdayım. Şimdiden uyarılarımı geçiyorum. Bu sıralamada Boruto karakterleri ve Boruto'da bulunan ama Shippuden'de olmayan modlar yok. O yüzden Baryon mod Naruto nerede veya Ishiki nerede diye sormayın. Bu videoda Naruto Shippuden ve The Last filminden spoilerlar var. Boruto spoilerı yok. Boruto'yu izlemediyseniz veya okumadıysanız bu videoyu izlemenizde de bir sorun yok. 10. sırada Jubito var. Obito'nun Jubi Jinchuriki olan hali. Obito'nun bu formu tasarım olarak çok güzel olsa da güç olarak biraz sönük kaldı. Fazla sönük kalmasının sebebi Jubi Jinchuriki olunca Kamu'yu kullanamaz oldu. Zaten Obito denince insanın aklına Kamui geliyor. Obito'yu Obito yapan yetenek. Güçsüzmüş gibi durmasının sebebi stable halindeyken Tobirama'da Speed Blitz yedi. Tabi orada Obito mental olarak çökmüştü. Kendisine gelince Hokage'ler Speed Blitz atıyor. Bir de mangada Rinnegan'lı Madara için en güçlü düşman ifadesi kullanılıyor. Madara RSM formundayken Obito da Jubito formundaydı. Yani bu söze göre Rinnegan'lı Sage Madara büyüktür Jubito oluyor. Jubito'yu güçlü gösteren şeyler ise Hashirama Jubito'nun kendisinden güçlü olduğunu söylüyor. Bunun üzerine bölüm açıklamalarında Hashirama'nın Jubito'ya asla rakip olamayacağı yazıyor ki zaten bilgi manga ile çelişmiyor. Minato, Tobirama, BSM Naruto ve CM2 Susanoo Sasuke Jubito ile savaşırken Hashirama Jubito'ya karşı hiçbir şey yapamadı. Yani kesinlikle Jubito Hashirama'dan güçlü. Şimdi bu videodaki sıralamaya göre neden Hashirama'nın ilk 10'a giremediğini az çok anlamışsınızdır. O yüzden Hashirama neden sıralamada yok demeyin. Obito'nun 10. olduğu sıralamada Hashirama hiç olmamalı. 9. sırada 8. kapı Gai var. Gai Sensei 8. kapıyı açınca bir Rinnegan'lı Madara ile savaşabilir oldu. Şimdi Madara dalga geçiyordu. Yok işte Gai Sensei yardım aldı tarzı şeyler söyleyenler de illaki olacaktır. Evet, Madara yeni güçlerini deniyordu. Ancak savaşın sonunda az daha ölüyordum da dedi. Bir de Gai Sensei'nin bu savaşı kazanamamasının sebebi şuydu. Hem 8. kapının süresinin bitmesi hem de Madara'da Gudoodama olması. Yani yardım almasaydı Gudoodama ölecekti. Gudoodama haksız sayesinde bir Rinnegan'lı Jubidara 8. kapı Gai'den güçlü. İyileştirme sayesinde de savaşı kazandı. Peki Gai Sensei nasıl Jubito'dan güçlü diyenler illaki olacaktır. Obito içine Jubi olduğu için Kamu'yu kullanamaz hale geldi. Bu nedenle Gai Sensei'den kaçamaz. Zaten mangada RSM Madara için en güçlü düşman dendi. Ki bu dendiği zaman Obito Jubi Jinchuriki'siydi. Yani sıralarsak şöyle oluyor. Bir Rinnegan'la Jubidara büyüktür 8. kapı Gai, 8. kapı Gai büyüktür Rinnegan'la Sage Mod Madara, Rinnegan'la Sage Mod Madara da büyüktür Jubito. 8. sırada Hamura var. Hamura Featless bir karakter. O ne diye soracak olursanız gücüne dair az başarısını gördüğümüz veya hiç görmediğimiz karakterler Featless deniliyor. Hiruzen gibi güçlü olduğu söylenmiş ancak gücüne dair çok da bir şey görmediğimiz karakterler. Hamura Tenseigan'a sahip. Kendisine hiç Tenseigan Chakra modundayken savaştığını göremedik. O yüzden ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz. Featless karaktere dahil etmeseydim birçoğunuz o nerede, bu nerede tarzı sorular soracaktı. O yüzden ben Hamura ve Hagoromo'yu da ekledim. 7. sırada Hagoromo var. Bazıları şu anda nasıl ya Hagoromo en güçlü karakter değil mi diyordur. Öncelikle arkadaşlar Hagoromo'nun gücü hakkında bilinen yanlışlardan bahsettiğim bir videom var. Kartlar kısmına koyarım. Yani Hagoromo neden 7. sırada olduğunu söyleyeyim o zaman. Hagoromo annem Kaguya benden güçlü diyor. Bu nedenle Kaguya'nın gerisinde olması lazım. Aynı şekilde bir Rinnegan'la Jubidara için gücü bana yaklaştı diyor. Yani ikinci Rinnegan'ı
puanı alınca Madara'nın Hagoromo'yu geçmiş veya ona denk olmuş olabileceği düşünülüyor. Bu sadece bir varsayım, kesin değil. Dediğim gibi kartlar kısmına koyduğum Hagoromo videosunu izlerseniz Hagoromo'nun çok fazla abartıldığını anlarsınız. Hagoromo hem Faithless bir karakter hem de Databook'ta karakterin gücü hakkında çok fazla bir şey söylenmedi. Ben zaten Hagoromo güçsüz demiyorum. Sadece 7. veya 8. sırada olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Hamura Hagoromo benden güçlü dedi. Ama bunu dediği zaman Tenseigan'ı yoktu. Yani Prime hallerinde Hamura daha güçlü olabilir. Bu iki karakter de Faithless, o yüzden sadece kendi güçleri hakkında olan sözlerine baktım. Bu ikisini en fazla Madara'nın önüne koyarım ya da Madara'nın arkasına koyarım. 6. sırada 3 gözlü Jubidara var. Madara'nın Prime hali Siyah Zetsu tarafından ihanete uğramasa Naruto ve Sasuke yenilmezse diyenleriniz illaki olacaktır. Evet, o savaş için öyle. Ancak o olaydan sonra Naruto ve Sasuke kendilerini çok geliştirdiler. Zaten Naruto ve Sasuke'nin Madara'ya karşı zorlanmalarının sebebi güçlerini kullanmayı bilmiyor olmalarıydı. Ne kadar güçlü olursan ol, tecrübesiz olunca güçsüz gibi durursun. Madara öldükten sonra bir sürü savaş oluyor. Gelin bunlara bakalım. Kaguya ile savaşlar. Naruto bu savaşta uçabildiğini fark ediyor. Bu savaştan sonra Naruto ve Sasuke son vadede savaşıyorlar. Bu savaşta Kurama'nın dediğine göre Sasuke Rinnegan kullanmakta çok iyi değil. Bu nedenle ona karşı bir şansımız var diyor. Sasuke de bunu onaylıyor zaten. Bir de bütün bu olanlardan sonra 2 yıl sonrasını anlatan The Last filmi var. Bu film kanon ve bu filmin novelde var. Bir de Kaguya'nın Madara'dan daha güçlü olduğu ve dünya için daha büyük bir tehdit olduğu belirtildi. Bu yüzden Madara Kaguya'nın hemen bir arkasında olmalı. Zaten Madara da Hagoromo'nun güçlerine sahip. Madara'da Hagoromo'da olmayan birkaç yetenek daha var. Dediğim gibi bir Rinneganlı Madara Hagoromo'ya yaklaştıysa 2 Rinneganlı veya 3 gözlü halindeyken Hagoromo ve Hamura'ya geçmiş olabilir. Tabi bu sadece bir varsayım. Yani onca power up'a rağmen Madara, Hagoromo ve Hamura'dan daha da zayıf olabilir. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz gibi. Ha bir de benim Naruto ve Sasuke Madara'dan güçlü mü adlı videom vardı. Onu da izlerseniz zaten hem Shippuden'de hem de Boruto'da Madara'dan güçlü olduğunu anlarsınız. O videoda sahip oldukları yeteneklere ve mangada geçen bilgiler göre yaptım. Sadece yazar sözleri, databook ve novelden oluşan bir video değil. Kartları koyarım onda. 5. sırada Kaguya var. Kaguya'nın zaten Madara'dan güçlü olduğu Sasuke ve Kakashi'nin sözlerinde anlaşılıyor. Çok da anlatmama gerek yok gibi. DMS Kakashi olmasa Kaguya'yı yenemezlerdi. 4. sırada DMS Kakashi var. Evet biliyorum Kakashi'nin DMS formu çok saçma. Ancak bu gücü göz ardı edemeyiz. Kakashi'nin DMS halinden bahsediyorum. Itachi tarafından hastahanelik edilen, Pain tarafından öldürülen veya Zabuzu'ya karşı zorlanan hali değil. DMS Kakashi Obito'nun güçlerini aldı. Obito'nun güçleri nasıl Obito'dan güçlü oluyor diyenler illaki olacaktır. Arkadaşlar Obito o güçlerle Tobrama'dan Speed Blitz yerken Kakashi Kaguya'ya Speed Blitz attı. Kakashi zaten güçlüydü. Bir de Obito'nun güçlerini aldı. Bir de Obito Kamui Shuriken ve Kamui Raikiri yapamaz. Kakashi ise yapabilir. Obito zaten Chubito formundayken Kamui kullanamıyordu. İçine Jubi olduğu için kullanmıyordu. Ha bir de bazıları Kakashi Senjutsu çakrası yok demiş. Kakashi DMS formundayken kendisine Senjutsu çakrası olduğunu söylüyor. Obito'dan geliyor bu da. Hagoromo Kakashi için sen olmasaydın annemi yenemezlerdi tarzda bir söz söylüyor. DMS Kakashi nasıl Madara'dan güçlü diye soracak olursanız Kamui Raikin'in hasarını iyileştiremeyeceği databook'ta yazıyor. Pardon yanlış söyledim. İyileştirilemeyeceği olacaktı. Zaten Kaguya da bu hasarı iyileştiremedi. Kaguya zaten Kamui Raikiri'ye tepki de veremedi. Aynı şekilde Madara da tepki veremez. Bir de Kakashi ile Kamui'de var. DMS Kakashi bildiğin Kamui sayesinde hasar almıyor. Her saldırıdan kaçıyor. Kaguya bile yüksek bir hasar verebiliyor. Kaguya Speed Blitz atıyor. Yani
hız olarak Kaguya tepki veremiyor hızına. Sahip olduğu Susanoo zaten ortada. Naruto Sasuke'nin Susanoo'sundan daha güçlü olabileceğini düşünüyor. Kamui Raikiri ve Kamui'de çok bozuk yetenekler. Kısacası DMS Kakashi tam bir hile. Yazar torpili olması veya saçma olması hiç de umurumda değil. Sonuçta Hagoromo ve Hamura gibi fitness karakterler bu sıralamaya girebiliyorsa o zaman DMS Kakashi ve 8. kapı Gai gibi bir kez kullanıldığını gördüğümüz modlarda dahil olmalı. En azından ben böyle düşünüyorum. Ben bu arada DMS Kakashi olayından çok memnunum. Kakashi gibi çalışkan, yetenekli ve zeki birisi hak ettiği power up'ı aldı. Yani bu animede güçlü bir klandan geldiği için çok ön planda olan karakterler varken sadece DMS Kakashi ve 8. kapı Gai'nin saçma bulunmasını doğru bulmuyorum. Üçüncü sırada Toneri var. Toneri için film afişinde en güçlü düşman dendi. Bu söz kendisinden önceki zamanları kapsıyor. The Last Film de kanon bir film. Yani yazardan izin almadan yazmış olamazlar. Aynı şekilde The Last Sasuke'nin Kaguya'dan güçlü olduğu biliniyor. Naruto ile Sasuke arasında çok da büyük bir güç farkı olamaz. Ya Naruto az bir farkla daha güçlüdür ya da Sasuke az bir farkla daha güçlüdür veya eşitlerdir. Toneri Naruto'dan tek gidi diyenler illaki olacaktır. Arkadaşlar ben anlayamıyorum. Savaş boyunca Toneri ile Naruto denk dövüştüler. Buna rağmen nasıl insanlar bu dövüşün sadece Naruto attığı bir yumruktan ibaret olduğunu sanıyorlar anlayamıyorum. Büyük bir ihtimalle film sıkıcıydı ve bu yüzden çok da dikkat etmediniz. Sonda Naruto mental amp alarak yeniyor. Mental amp bir karakterin duygularıyla güç patlaması yaşamasıdır. Naruto ve Bleach gibi shonen animelerinde bolca bulunur bu durum. Bleach ile Ichigo Grimicho'yu yenilecekken Inosu'nun sözlerini duyup bir anda kazanması gibi. Yani Naruto büyük eşit Toneri alınabilir bu durumdan dolayı. Öyle abartılı bir şekilde Toneri'yi ezmiyor yani. Bir de bir yumruk yedi diyenler var. Arkadaşlar o yumruk öyle sıradan bir yumruk değil. O yumruk Ay'a bile zarar verdi. Aynı yumruğu Madara veya Kaguya yese onlar da ölebilir. Zaten Kaguya DMS Kakashi'nin saldırısını yiyince ahlamaya başlıyor. The Last Naruto vursa benzer durum olur. Bir de Madara 1000 Shinobi ile savaştı. Toneri'den güçlüdür bu yüzden diyenler var. Arkadaşlar 1000 Shinobi ile savaşmayı Toneri'de, Kaguya'da bütün Otsutsuki'ler yapabilir. Bazıları galiba anime izlemeyip sadece Madara'nın editlerini izliyor ki zaten Türkiye'de Naruto'ya başlayanların çoğunluğu ya Madara ya da Itachi'nin editlerini görüp başladı ya da arkadaş önerisiydi. Merak ettim. Siz nasıl başladınız animeye? Yorumlara yazın. İkinci sırada Uzumaki Naruto var. Yani en güçlü düşman denilen Toneri'yi yendi. Mental Amp ile yendiği için ikisi arasında çok fazla bir güç farkı yok. Birinci sırada The Last Sasuke var. Şimdi birçoğunuz beni Sasuke fanı ilan edecektir. Benim en az sevdiğim karakterlerden birisi Sasuke. Bunu şimdiden söyleyeyim. Boruto'daki Sasuke'yi seviyorum. Shippuden halindeki Sasuke'yi pek sevmiyorum. Bazı yaptığı şeylerden dolayı. Kage Submit hakkındaki özellikle. Neyse konumuz bu değil. Sasuke nasıl birinci diyenleri şöyle açıklayayım. The Last Novel'deki Kakashi'nin en güçlü öğrencisinin Sasuke olduğu söyleniyor. Naruto'da Kakashi'nin öğrencisi. Yani bu söze göre The Last Sasuke büyüktür, The Last Naruto oluyor. Zaten Naruto ile Sasuke arasında çok büyük bir güç farkı olmaz. Naruto'nun Toneri'yi yendiği zorluk ile aynı zorlukla Toneri'yi yener bence. Şunu da söyleyeyim. Sasuke ve Naruto arasında çok fazla fark olmadığı için ikisini de aynı sıraya koymayı düşündüm. Aynı şekilde Hamura ve Hagoromo'yu da aynı sıraya koymayı düşündüm. Böyle yapıp sıralamaya Ashura ve Indra'yı da ekleyebilirdim. Ama ben herkesi bir sıraya koymayı tercih ettim. Sıralamam böyleydi. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Sıralama yaparken hem manga hem novel hem de databook'lara göre yaptım. Videonun sonlarına doğru biraz kötü anlattım galiba. Kusura bakmayın. Sıralamada katılmadığınız yerleri yorumlar kısmına belirtmekten çekinmeyin. Tartışırız. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir, kanala abone olabilir ve yeni Naruto videolarından haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.